Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika burslu çantayı birlikte yapacağız. Çantamın malzemelerini Angel Çanta Aksesuar sayfasından aldım. Gerçekten harika kalitede bir ürün. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir sap mevcut, zımbalı sap galiba ismi. Ben şu an demosunu çalışıyorum. Şu kısma rahatlıkla açabileceğiniz bir deri tutma gelecek. Şöyle açıp kapatabileceksiniz. İçerisine astar çalıştım. Detayların hepsini video içerisinde bulabileceksiniz. Bu 30 santimlik yassı burs olarak geçiyor. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece Angel Çanta Aksesuar sayfasına özel Melek Hanım'ın yaptırdığı bir şey. Bu şekilde yine böyle bir rahatlıkla kolunuza taktığınızda açılmaması için şöyle bir kapatmamız var. Ben 2 boy çalıştım. Bu da 25 santimlik yassı burs. Yine aynı şekilde buna da sap gelecek. Şuralarına bakın, sap takma noktaları mevcut. Bu da bu şekilde yine astarlı yaptım. Bunda şöyle kendinden simli ip kullandım. Dilediğiniz tüm iplerle çalışabilirsiniz. Kağıt iple bile çalışabilirsiniz. Ben farklı iplerle çalışmayı seviyorum. Şöyle bir rafya kullandım. Yumuşacık ve örümü aşırı kolay bir ip. Bunda bunu kullandım. 2 tane yeterli olacak. Yine küçük çantamda yine yerli rafya, eve yarının yerli rafyalarını. Bunda yapımı çok kolay. Örmesi çok kolay bir ip. 3,5 milimde tığ kullandım. Tüm malzemelerimi Angel Çanta aksesuar sayfasından alabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Instagram'dan da Angel Çanta Aksesuar sayfası olarak aratıp bulabilirsiniz. Çantanın yapımına da geçmeden önce lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Yapımına hemen geçmeden önce ufaktan bir malzemelerimi tanıtmak istiyorum sizlere. Ben burada 25 santimlik burs kullandım. Burs gerçekten o kadar harika ki. Yani Melek Hanım'a buradan tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Melek Hanım'ın yurt dışından getirip tasarladığı bir şey. Ben çok beğendim. İçine böyle astar yaptım. Bu aşamaları sizlerle paylaşacağım. Cebimiz de var. Şöyle kapanıyor. Ben bir demo çalıştığım için şuralara çanta sapı gelecek şunun gibi. Saplar Bursa dahil olacak galiba bu arada. Ve dediğim gibi demo olduğu için bu açılma kısımlarına deri de, yani kolaylıkla açıp kapatabileceğimiz bir deri gelecek. Deri ya da işte açıp kapatmak için bir aparat gelecek. Onu da söylemekte fayda var. Şöyle ev ayağının bu rengini kullandım. Birden biraz fazla gitti. Yani 2 tane ip alırsanız yeterli olacaktır. 1,5'a yakın ip gitti. İsterseniz bunu daha da yükseltebilirsiniz. Bunun sayılarını size vereceğim. Bugün sizlerle bu boyutu çalışacağım. Şöyle kapatayım. Ölçüsünü vermek istiyorum. Diğer çalıştığım 25 santimde. Hemen buna da bakalım. Bu da 30 santimlik bir burs. Dediğim gibi ilk çalıştığımda ev ayağının kağıt rafyasını kullandım. Elimdeki ipleri değerlendiriyorum ben artık kalan iplerimi. Bunda da böyle yine Angel Çanta Aksesuar sayfasından aldım. Kendinden böyle yapışkanlı pullu bir ip var. Bunda da dokusu yumuşacık bu arada. Eli asla yormayan bir formda. Bunu değerlendireceğim ama istediğiniz bütün iplerle çalışabilirsiniz. Kağıt iple dahi çalışabilirsiniz. Hemen sayılara geçelim istiyorum. 3,5 milimlik tığla öreceğiz. Yapışkanlı keçe kullanacağım. Şöyle çantamda kullanacağım bir astarım var ama bunun dokusunu size anlatamam yani. Süet tarzında bir dokusu var. O kadar güzel ki kadife değil ama süet gibi diyebiliriz. Bunu kullanacağım. Çok hoşuma gitti. Bunların hepsini Angel Çanta Aksesuar sayfasından bulabilirsiniz. Açıklamaya link bırakacağım. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle şimdi bu küçük çantayı yapmak isteyenler için, yani 25 santimlik bursla çalışmak isteyenler için bir sayı vereceğim ben. Tabanına git gel taban yapıyoruz. Dikdörtgen ya da oval de çalışabilirsiniz ama çok bilmeyen oluyor, çok kafası karışan oluyor diye böyle düz bir taban tercih ettim. Bunu 24 zincir çekiyoruz. Bir de dönüş için çekiyoruz. 25 zincirle başlayıp git gel yapıyoruz toplamda. Bunu not alın bir yere. 25 santimlik burs için 24 zincir çekip bir tane de dönüş için çekiyoruz. Toplamda 25. 24 sık iğnemiz olacak. 38 sıra örüyoruz. 38 sıradan sonrakini artık zaten diğer vereceğim tarife göre yapabilirsiniz. Sadece size başlangıç sayısını ve kaç sırada bitireceğinizi verdim. Toplamda dediğim gibi 38 sıra ördüm. Hemen bunun ölçüsünü vereyim, belki el farkı olur.
24 santim tabanımın uzunluğu. Eni de gittiğim çevreyi saymazsam 12 santim. Şimdi ben 30 santimlik bursu çalışacağım için size 30 santimlik burs ölçülerini de hemen veriyorum. Bunun eni aynı olduğu için şöyle göstereyim. Enimiz aynı. 25 santimliğin de eni aynı. Hemen onun da ölçüsünü vereyim isterseniz. 30 santimliğin de eni aynı. 13 santim diyebiliriz. Bunu da yine o yüzden en olarak aynı şekilde başlayacağım. Yani 24 artı 1 şeklinde. Şöyle yaklaşık yarım metre bir ip bıraktım. Ortadan bir zincirle sabitliyorum. Dediğim gibi istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi bu artık olarak bıraktığım ipi tığımın önünden arkasına doğru atıyorum. Ve elime doladığım iple de, bu ilki biraz zor oluyor, bir tane zincir çekiyoruz. Önden arkaya doladım, bir tane zincir çektim. Önden arkaya doladım, bir tane zincir çektim. Bu şekilde başlangıç noktamızın zinciri hem esneme yapmayacak hem aynı ölçüde olacak. Eğer bu yöntem size zor gelirse dediğim gibi 24 artı 1 25 zincir çekip devam edebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 devam edelim. Şimdi 24 tane çektiğimi farz edelim. 24 zincir çektim. Bakın şu ipimi şöyle arkaya aldım. Bir tane de normal zincir çektim. İpi üzerine atmadan bir tane de normal zincir çekip dönüyorum. Zincirden sonraki sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyorum. Burada her bir sık iğnenin tepesine sık iğne yapacağız. Kolay bir tabanla başlamak istedim. Herkes yapabilsin diye. Ve biraz da kalan iplerim değerlensin istedim. Ama dediğim gibi elinizde varsa kağıt iple çalışın. Milano rafya ile çalışın. Sadece taban ölçüsünü tutturun. Önemli olan bu. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın sonuncu sık iğneye de batacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaptım. Şu ipim çok karışmış. Bunu bir açayım. Bir zincir çekip dönüyorum. Her dönüşte mutlaka bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Dediğim gibi tabanım sadece sık iğneden oluşuyor. 24 tane sık iğnem var. Bu önemli bir ayrıntı. Yine son kez sıra sonuna kadar gidip geleceğim. Sonuncu sık iğneme de batıyorum. Ve sonuncudan sonra bir tane zincir çekip tekrar dönüyoruz. İlk sık iğneme battım. Devam ediyorum. Bu şekilde git gel git gel yapıyoruz. Ben hemen burada sizlere bitmiş halini göstereyim. Kaç sıra ördüğümü de söyleyeyim. Toplamda 45 sıra ördüm. Ördükten sonra 45 sıra ördükten sonra güzelce buharla ütüledim. Şöyle ölçüde alabilirsiniz. Bakın tabanım
bursumla aynı. Ne artıyor ne de küçük. Tam aynı oranda bir tabanım oldu. Şimdi şu ipi buradan kaldırdım. Tabanımı 45 sıra ördüm. Hemen yine ölçüsünü de size vereyim. Daha çevre gitmedim. 29 santim olmuş. 13 santim olmuş. Şimdi bir de çevre gideceğiz. O çevreyle birlikte zaten tam 30 santim olacak. Şöyle sıramın sonuna gelmişim. Bakayım hemen düz tarafa. Bir zincir çekip hemen dönüyorum bakın. Döndükten sonra şu ilk sık iğneye iki tane sık iğne yaptım. Köşelere 3 tane batacağım ama bunun üçüncüsünü bittikten sonra tamamlayacağım. Devam ediyorum. Bu benim tabanımın çevresini örüyorum şu anda. Köşe noktaya kadar öreceğim. Orada 3 sık iğne batacağım. Tabandan yukarı çıkarken kasma olmasın diye. Şöyle sıra sonuna kadar gidip geliyorum. Köşe noktaya geldim. Bakın sonuncu sık iğneme 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Şimdi kenar kısımdayım. Kenarda batacağım noktalar zaten belli. Bakın ilk gelen boşluğa battım. Şöyle yakından göstereyim. Bakın ikinci gelen boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine devam ediyorum bu şekilde. Her bir dönüşte oluşan o boşluklara birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Yani şu köşeye kadar gidelim. Buradaki artırmayı da sizlere göstereceğim. Köşeye geldim. İlk sık iğneme her zaman köşedeki artırma yapıyorum. Yani bu noktaya da 3 tane sık iğne batacağım. 1, 2, 3. Sırasıyla devam ediyorum şimdi. Her bir tepeye bir tane sık iğne yapmaya. Şu köşeye kadar örüp geliyorum. Şimdi diğer köşeye de geldim. Bu köşeye de 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve devam ediyorum. Yine kenar noktasındaki o boşluklara sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şu başlangıç noktasına kadar yapıp geliyorum. Şimdi ilk battığım yere 2 tane sık iğne batmıştım. Bir tane daha batarak buraya 3'e tamamlayıp ilk yaptığım sık iğneye de bir tane ilmek kaydırma yapıp ben ipimi burada kesiyorum. Kesip kesmemek size kalmış tamamen şöyle. Çünkü model kurmaya her zaman ben orta kısımdan başlamayı tercih ediyorum. Şöyle herhangi bir noktadan arkaya gideceğim. Şu ilmeği de kaybetmeden. Şöyle de yürüteceğim. İsterseniz bu aşamada da ütüleyebilirsiniz. El ütüsüyle de düzeltebilirsiniz. Eyvah. İğnemi düşürdüm. Şimdi bu şekilde şunu şuradan kesiyorum. Tabanım bitti. Ben bu aşamadayken tabanımı
Zaten içine astar yapacağım için keçemin rengi önemli değil. Bu keçelerin grisi ve siyahı var sadece ama isterseniz normal keçe de kullanabilirsiniz. Yapışkanlı keçe de kullanabilirsiniz. Eğer bunun yapışkanı yetersiz geliyorsa iğne yardımıyla dört köşeden dikebilirsiniz. Ya da kuvvetli bir yapıştırıcınız varsa köşelere onunla destek verebilirsiniz. Ya da sıcak silikon da kullanabilirsiniz. Ama bayağı kuvvetli bir yapışkanı zaten var. Şöyle. Ben ne yapıyorum onu söyleyeyim. Ben şöyle köşelerden sıcak silikonla destekliyorum açıkçası. Ne olur ne olmaz diye. Astar yapmayacaksanız aynı renkte keçe tercih edebilirsiniz. Ama astar yapacaksanız keçenin rengi zaten eliniz çok gevşek değilse, bakın dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Şunu da söyleyeyim. İpimin içindeki doğal pullar çok hoş görünüyor ya gerçekten. Örerken bir kısmı dökülüyor ama kalanlar bile harika yani. Işıltısı. Bilmiyorum görünüyor mu? Şimdi model kurmaya başlayabiliriz. Modelin kurulumuna geçebiliriz. Orta noktadan herhangi bir yerden başlıyorum. Tığımı, ipimi aldım. Öne şu ipi de yürüteceğim. Bir tane zincirle burayı sıkıştırdım ve ipimi uzatıyorum bakın. İkili fıstık yapacağım. İpi üstüne doladım. Aynı boşluğa girdim 1. İpi üstüne doladım. Aynı boşluğa girdim 2. Hepsini tek seferde çıkardım. Kapattım. Ve 2 tane zincir çektim. İpi üstüne atıyorum. Aynı boşluğa girdim. Uzattım. İpi üstüne atıp aynı boşluğa girip uzattım. Şimdi burada bu şekilde hepsinden çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpi tekrar doluyorum. 1 2 sık iğne saydım. 3. sık iğneye girdim. 1. fıstığı yaptım. İpi doladım, girdim. 2. fıstığı yaptım. Ve hepsini tek seferde çıkardım. Tığımda 3 tane var. 3'ünü çıkarıyorum. Kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Kapatmayı zincirden saymıyoruz. İpi üstüne doluyorum. Bakın burada bir V oluşturdum. Burada da yarım V var. Bunun diğer dalını yapıyoruz. Yani yine aynı noktaya battım. Uzattım. İpi doladım. Tekrar aynı noktaya battım. Hepsini tek seferde çıkardım. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Buradaki V'yi kapatırken aynı zamanda buradaki V'yi de oluşturacağız. İpi üstüne atıyorum. 1 2 sık iğne sayıp 3. sık iğneye gittim, uzattım, ipi doladım, tekrar hepsini tek seferde çıkardım. Tığımdaki 2 tanenin yanına bir tane daha eklendi. Bunları tek seferde kapatıyorum. Bir, bunu kapatma sayıyorum. 2 ve 3. Bakın bu şekilde oluşuyor. Devam edelim. İpimi üstüne doluyorum bakın. Burada bir V oluşturdum. Burada ikinci V'yi oluşturdum. Burada bir V'nin bir kanadı oldu. İpi doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Buradaki V'yi tamamlamak için. İkili fıstık yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kalıyor. Ve bunu kapatmadan önce diğer V'nin kanadını da yapmam gerekiyor. İpi doluyorum. 1 2 üçüncüye tekrar ipi doladım. Fıstık yapıyorum. Fıstıkların hepsini tek seferde alıyorum. Tığımda 3 tane var. Bunların hepsini tek seferde yine çıkartıyorum. Kapatıp 1 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. İpime tığıma doluyorum. Bakın 1 2 3. sık iğneye gidiyorum. Burada bir tık uzattım. Bir tane fıstık yaptım. İpi doluyorum. Tekrar aynı noktaya bir fıstık daha. İkili fıstığımı yaptım. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Tığımda pardon.
Çok pardon. Neden pardon? Çünkü burada bir V var. Bu V'nin yarımını yapmadık. Zincirden sonra tekrar aynı yere batıyorduk. Buradaki fıstığı tamamlıyorduk. Şu şekilde yarım bırakıyorum. Tığımda 2 tane var. İpi dolayıp şimdi 2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğneye bir yarım V daha yapalım. Şimdi fıstığın hepsini çıkardım. Tığımdaki 3 ilmeği de tek seferde çıkarıyorum. Bir kapattım ve 2 zincir çektim. Bunu 3 zincir olarak da sayabilirsiniz. Şimdi eğer burada kullandığınız ipiniz çok ince ise bu fıstıkları üçlü yapabilirsiniz. Bana üçlü çok kalın bir formda geldiği için ben ikili yapmayı tercih ettim. Bakın bu simsiz olanı da bir tık daha kalın. Burada da ikili fıstık yaptım. Ben ikili fıstık sevdim. Üçlüyü de denedim ama çok kalın geldi bana fıstıklar. Böyle daha güzel oldu. İpiniz ince ise 3 defa yapabilirsiniz bu fıstığı. Şimdi 2 zincirden sonra dediğim gibi bunu 3 zincir olarak da kabul edebiliriz. İpimi doladım. Şimdi burada yarım V var. Tekrar oraya V'yi tamamlayalım. İkili fıstığımı yaptım. Fıstıklardan çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpimi doluyorum. 1, 2, 3.'ye yeni fıstığı oluşturuyorum. Burada mümkün mertebe fıstıklarımız aynı boyda olursa güzel olur. Bakın tığımda 3 tane var. 3'ünü tek seferde çıkardım. Burada kapattım ve 1 ve 2. Bu şekilde. Zincirden sonra ipimi doluyorum ve zincirden sonra muhakkak yarım olan V'yi tamamlıyorum önce. 1 ve 2. Fıstıktan çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpi doluyorum. 1, 2, 3.'ye tekrar ikili fıstık yapıyorum. 1 ve 2. Fıstıktan çıkardım. Tığımda 3 tane var. Ve hepsinden çıkardım. Bir tane ile kapattım. Ve 1 ve 2. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Zincirden sonra ipimi dolayıp yarım V'yi tamamlıyorum. Yani o noktaya tekrar ikili fıstık yapıyorum. 1 2 fıstığı çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpi doladım. 1 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneye yeni fıstığı oluşturuyorum. Yani V'nin ilk yarısını. Fıstıklardan çıkardım. Tığımda 3 tane sık iğne var. 3'ünü tek seferde çıkartıp kapattım. 1 2. İpimi doladım. Yarım V'nin tamamlıyorum. 1 ve 2. Ve tek seferde çıkardım. Tığımda 2. İpi doladım. Bir ikinciye atlayıp üçüncüye ikili fıstığı yapıyorum. Model sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna doğru yaklaşırken sizlerle birlikte yapalım. Şimdi 3 zincir çektikten sonra ipimi dolayıp yarım V'yi tamamlıyordum. 2 tane fıstıkları çıkardım. İpi doladım. 1 2 3.'ye uzatmayı mutlaka yapın. Hepsini tek seferde çıkardım. Birinciyi kapama sayıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi dolayıp yine zincirden sonra yarım V'yi tamamlıyorum. Sık iğnem çok sık olmuş. Burada tığımda 2 tane bırakıp 1 2 3.'ye atlıyorum. 1 2. Hepsini çıkardım. Bağladım. 1 2 3. Kapatmayla beraber. Kapatma birincisi alışkanlık olmuş. 3 diye sayıyorum. 3 olarak da sayarsanız olabilir tabi.
İpimi dolayıp tekrar tamamlıyorum fıstıklarımı. Tığımda bekletip 1 2 3, bu arada 2 değil 1 zincir kalacak. Yani bir tane eksik olmuş oldu. Bu da hiç önemli değil. Ama bu kadar açıklığı bırakamayacağımız için mecburen ara noktaya yapıyoruz. Yine ikinci zincirime devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi bu V'yi de tamamlayalım. 1 2, bakın bu yarım. Sonuncu yaptığım yarım kaldı. Başlangıçta da tamla başlamıştım. 1 2, kapatmadan sonra 1 2. İpi doluyorum. Yarım V'yi tamamlayıp burayı bitireceğim. Ve burada hepsini tek seferde çıkarıp kapatıyorum. Çünkü bakın burada yarım bir V olduğu için, hatta şöyle yapalım. Şunu bir söküp size tekrar göstermek istiyorum. Bunu buraya bağlamak gerekiyor. Yarım V'yi tamamlayacağım. Şimdi burada sıra sonunda geldim. 1 2, fıstığı kapattım. Tığımda 2 tane var. Bakın şu ilk fıstığın tepesine giriyorum. İlk fıstığın tepesinden alıp burada ipi üstüne dolayıp üçünü tek seferde çıkararak buradaki V'leri de birleştirmiş oldum. Bu şekilde. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Şimdi ilmek kaydırma yaptıktan sonra, pardon, birleştirdikten sonra bir zincir çekip, pardon, bir zincir çekip şurada 2 zincirlik boşluğa giriyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir sonraki 2 zincirlik noktaya gidiyorum. 1 2 3. Yani bir sıra fıstıktan oluşuyor, V'lerden oluşuyor, bir sıra sık iğneden. Ama V'lerin üst sırasında bir farklı yöntem var. Yani açık V'leri kapatıyoruz. Şimdi bu sırada sadece 2 zincirlik boşluklara 3'er tane sık iğne yapalım. Atlıyorum bakın diğer boşluğa. Fıstıkların tepesine hiçbir şey yapmıyorum. Bu şekilde bakın zincirli boşluğa atlıyorum. Fıstıklara hiçbir şekilde dokunmuyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Atladım bir sonraki zincire. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde sıranın başına kadar üçer üçer sık iğne yapıp geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Bakın 3 sık iğne yaptım. Burası da benim ilk sık iğnem. Şöyle, şu benim ilk sık iğnem. Hemen oraya bir ilmek kaydırmayla yürüyorum. Daha sonra burayı bir zincirle sabitledim ve uzatıyorum bakın. Şimdi ilk başlarken model kurulumuna, şurası bizim ilk model kurulumuz. Yani tam bir V ile başlamıştık. Şimdi yarım V ile başlayacağız. Çünkü bu ilk sırada yaptığımız V'lerin üstünü ters V'lerle kapatacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bakın, uzattım, ipi doladım. Aynı noktaya girdim. Uzattım, ipi doladım. Aynı noktaya girdim. Fıstık aldım. Burada tekrar bakın fıstığımı kapatmıyorum. Fıstığımı aldım, ipi doladım. Şimdi bu V'nin ortası, yani zaten 1 2 saydığımızda üçüncüye model kuruyoruz ya. Zaten saymadan da bu fıstıkların ortası üçüncüye her zaman denk geliyor. 1 2 saydım, üçüncüye gittim. Uzattım, aldım, uzattım. Fıstığı çıkardım ve ikisinden çıkardım. 1 2 3 diyelim kapatmayla beraber. Şimdi bakın, aşağıda böyle V vardı, yukarıda
kapatılmış V oldu. İpi doladım. 1, 2, üçüncüye pardon. Şimdi burası yarım V ya. Tersten yarım V, alttakini kapattık. Zincirden sonra yine aynı şekilde bu yarım V'nin yanına V yaparak burayı tamamlayıp fıstıkta bekletiyorum. İpi doladım. 1, 2, üçüncü. Diğer V'nin ortasına geliyor. Çıkardım. Yine model aynı ilerliyor. Hepsini çıkardım. Bir kapattım. 2 zincir çektim. 1, 2. Anlatmak istediğim olay bu. Alttaki V'nin üstünü ters V ile kapatmış olduk. İpi doluyorum. Zincirden sonra yine aynı noktaya tekrar ikili fıstık yapıyorum. Tığımda bekletip ipi dolayıp 3. zincire tekrar ikili fıstık yapıyorum. Üçünü çıkardım, kapattım. 1 ve 2. Bu arada sık iğne sırasında sık iğne yaptığınızda ben çok sıkmıyorum sık iğnelerimi. Şöyle bir elinizle de düzeltirseniz kasma olmayacaktır. Daha güzel bir görüntü olacaktır. Şimdi 2 zincirimi çektim, ipimi doluyorum, yine aynı noktaya ikili fıstığımı yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. İpimi dolayıp 1, 2, 3. Üçüncü zaten V'nin tepesine denk geliyor. Fıstığı yaptım. Bu nokta önemli. O üçüncü nokta V'nin tam tepesine gelmek zorunda. Eğer burada ilmek kaydırma yaparken ilk sık iğneden yapmazsanız o oraya denk gelmeyecektir. Burada tam bu tepedeki ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıp ilk modeli kuralım. Bu şekilde bir tane ile kapattım. 1, 2 zincirle tamamladım. Tekrar aynı battığım noktaya fıstık çıkarıyorum. Tığımda bekletiyorum. İpi dolayıp üçüncüye tekrar fıstık. Üçünü birden çıkardım. Bir tane ile kapattım. 2 tane zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip geleceğim. Daha sonra tekrar sık iğne sırasını gösterip bir sıra daha fıstık gösterdikten sonra tamamlamaya geçeceğiz. Sıranın sonuna geldim. Başlangıçta yaparken bir yarım V yapmıştık. O yarım V'yi tamamlayacağız sıra sonunda. İpimi üstüne atıyorum. Bakın bu yarım V'nin de diğer V'sini tamamlıyorum. 1, 2. Şöyle çıkardım. 2 tane kaldı tığımda. İpimi doluyorum. Bu ilk battığım noktaya batarak buradaki yarım V'yi tamamlıyorum. 1, 2. Şimdi ilk başta fıstıkları çıkarıp sonra son üçlüyü çıkartıyorum. Burada bir kez kapama yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra şu şekilde bakın şu fıstığın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın çok da düzgün oldu. Yani şu ters V'lerin tepesine ters V gelip kapatıyor. Şöyle şurada daha net belli, bakın V V. Yani her bir sonraki sırada V'lerin yerlerini değiştiriyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. 3 zincir, 2 zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Atlıyorum bir sonraki zincirlik boşluğa. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Yine atlıyorum bir sonraki 2 zincirlik boşluğa. 1, 2, 3. Bu şekilde modelimiz tamamlanacak. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum. Son bir kez daha V'yi nasıl oluşturacağımı göstereceğim. Bir alt sıradakinin tam tersini yapıyorum aslında. Yani şu sırada ne yaptıysam bu sırada tersini yapıp yine bir üst sırada bu sıranın aynısını yapıyorum. O zaman V'ler birbirini tamamlıyor. Şu şekilde oluyor.
Şurada bir tane fazla vardı, batmıştık ya, orada sıkışıklık oldu. O yüzden şuradan gösteriyorum, bakın. V'ler diğer V'lerin çaprazı oluyor ve buradaki V'ler bunları tamamlıyor. Piramit gibi oluyor diyebiliriz. Sık iğneleri bitirip bir sonraki sırayı da gösterdikten sonra öreceğimiz sıra sayısını da sizlere bildirip modeli tamamlayacağız. Şimdi sıranın sonuna doğru geliyorum. Son 2 sık zincirlik yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi ilk yaptığım, hani bir zincir çektiğim noktaya, yani şu ilk sık iğneme bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde yaptım. Sonra bunu bir zincirle sabitliyorum. Bir tık uzatıp ipi dolayıp aynı noktaya bir iki tane fıstık yapıp bunu tek seferde çıkardım. Şimdi burada bir alt sırada ne yapmıştım? Şöyle yarım fıstık yapmıştım. Daha sonra şimdi yarım fıstık yapıp burada sıra sonunda ikinciyi tamamlamıştık. Dolayısıyla burada da bir şöyle çapraz V var ya, onun üstüne açık V yapmak zorundayız. Şimdi bunu da, çok pardon, kafam karıştı. Bunu da ipi doluyorum. Pardon, bir kapadım. Bir iki zincir çektim. İpimi doluyorum. Burada tam bir V yapıyorum. Bir, iki. Çıkardım. Şunu anlatmak istiyorum. Bakın, aşağıda açık V var, yukarıda kapalı V var. Yani tam tersini. Buradaki açık V'nin üzerine de kapalı V yapacağız ki bu model birbirini dengelesin diye. Şimdi burada tığımda 2 tane kaldı. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. zaten diğer V'nin tam tepesine denk geliyor. Saymayanıza gerek bile yok. 1, 2 tane fıstık yaptım. Tek seferde çıkardım. Bakın, tığımda 3 tane var. Bunları da tek seferde çıkartıp bir tane kapatıp 2 tane de zincir çekiyorum. Anlatmak istediğim bu. Aşağıdaki açık V'nin üzerine kapalı V denk geldi. İpi doluyorum. Öncelikle bu fıstığın yanına bir fıstık daha yaparak buradaki V'yi tamamlıyorum. Daha sonra ipi dolayıp 1, 2, 3. zaten diğer V'nin tam tepesine denk geliyor. Muhakkak. 1, ikili fıstık. Hepsini tek seferde çıkardım. Kapattım ve 2 zincir çektim. Bu şekilde bir tane daha yapıyorum. Yine aynı noktaya batıp bir tane ikili fıstık yapacağım. İpi doladım. Üçüncüye ikili fıstık yaptım. Önce fıstıkları topladım. Sonra üçlüyü topladım ve bir tane kapatma. Daha sonra 2 zincir. Aynı şekilde devam edecek. Eğer bir sonraki sırada ne yapacağınızı bilemezseniz 3. sıra 1. sıranın aynısı. 4. sırada burada başladığımızın aynısı. Geri sarıp bakabilirsiniz. Yani burada tam bir V oluşturduk. Bir sonraki sık iğne sırasından sonra yarım V ile devam edeceğiz. Bu detay önemli bir detay. Bu sıradan sonra yine sık iğne sırası. Umarım anlaşılır olmuştur. Bunu istediğim boyuta ulaşana kadar yapmaya devam edeceğim. Küçük çalışıyorsanız ve aynı boyutta olsun istiyorsanız 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm ben. Ama bunu bir tık daha büyük yapmak istiyorum. Bursla orantılı olsun diye 8 ya da 9 yapabilirim. Bunu size söyleyeceğim zaten. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Şu sık iğne sırasında da şöyle el ütüsü yapın ki kasma olmasın. Tamamlayıp geliyorum. Şimdi çantam istediğim boyuta ulaşana kadar yaptım. Şöyle sayı da vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. Bunu 7 sıra yapmıştım. Bunu 8 sıra yaptım. Aslında 9 sıra yapmak istedim ama çok yüksek gibi geldi gözüme. 8 sırada karar kıldım. Şöyle ölçüsünü neye göre veriyorum? İlk fıstık noktasına göre veriyorum. 21 santim olmuş yüksekliği. Şimdi fıstıktan sonra bir sıra sık iğnemi yaptım. Bu kısmı astar geleceği için şu ağız kısmını da dikebilmek için bir sıra daha sık iğne yapacağım. Hemen bakın, ilk yaptığım sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki sık iğneye tekrar sık iğne yapıyorum.
Bunu sıra sonuna kadar yapacağız. Daha sonra gelip yine ilk sık iğneye ilmek kaydırma yapıp ipi arkada bir iki kere yürütüp keseceğiz artık. Ondan sonra ütüleyeceğiz. Bu aşamaları söylüyorum sadece. Bu sıra sık iğneyi de bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelip ilmek kaydırmayla birleştirip ipi de arkaya yürüterek tamamlayabiliriz. Ben bu aşamada son sıra sık iğnemi de yapıp sonra astarımı yapacağım. Şöyle göstereyim. Astarımı yaptıktan sonra da şunu deniyordu buna? Bursu, derili bursu. Yan akıl durdu. Durması yaşadım. Derili bursu dikmek için zaten bir sıra pay bırakacağım. Daha sonra bunu dikeceğim. Ben işim kolay olsun diye önce astarımı yapacağım. Astarı da dikerken belki sizlerle paylaşabilirim. Çok az bir yerini, çünkü video çok uzasın istemiyorum. Zaten astar yapmak isteyenler, bütün astarlarımı aynı yöntemle yapıyorum ve kanalımda videolar kısmına tıklarsanız 2 adet astar yapım videosu mevcut. Şimdi bu aşamadayken ben astar ölçüsünü alacağım. Yine bu kumaş çok güzel, süete benzer bir dokusu var. Yine Angel çanta aksesuardan aldım. Bunun şöyle yarıya kadar ölçüsünü alıp kesip biçip astarını dikeceğim. Şimdi ben sayı ayarlıyorum. Şu iki mavi işaretleyiciyi tam ortaya taktım. Ve fazla olan kısmı göz ucuyla bulmaya çalışıyorum. Şöyle şuradan ve şuradan olacak şekilde. Bakın tam ölçü. Şimdi ben bunu buradan çıkartıyorum. Size dediğim gibi şu şekilde, hiç sayı saymadım, bence gerek de yok. Tam orta noktaya taktığınızdan emin olun. Yani sayabilirsiniz. Karşıda eşit sayı, diğer tarafta eşit sayı olacak şekilde ki eşit olması çok çok önemli. Eğer göz kararı, mesela ben bunu bir tane daha taşıyabilirim şu tarafa. Şu an pek eşit gelmedi çünkü. Şimdi tam eşit oldu. Daha sonra ne yapacağız? İki mavi tam benim orta noktam. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Kapıyı kapatmayı unutmuşum. Sesler geliyor. Bir, iki, üç, dört. Şöyle beşinciye ben bir işaretleyici daha takıyorum. Aynı şekilde buradan da 1, 2, 3, 4. Yine beşinciye. Bunu daha sonra bursumu takarken eğer fazla gelirse 4'e düşüreceğim. Onu da söyleyeyim. Bu tamamen bursu oturturken fazla kalan, ortaya kıvırmam gereken noktaları belirlemek için. İşaretleyiciden sonra 1, 2, 3, 4. Beşinciye şu şekilde taktım. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye yine bu şekilde taktım. Şimdi bursumuz şöyle üst üste geçmeli olduğu için ister istemez o kenarları toparlamamız gerekiyor. Daha sonra ben şöyle bir astar diktim, bakın. Bu astarın birebir aynısının yapımı kanalımda var. Videolar kısmına, başlığına tıklarsanız aşağılara doğru da inerseniz bulacaksınız. Bakın cebini yaptım. Zaten kumaşı çok beğendiğimi dile getirmiştim. Bunu da, ay, kedim ödümü kopardı. Kedi çok yaramaz gerçekten ya. Şimdi bu köşemi ben şu köşeye denk getiriyorum. Baz alıyorum. Hatta bunu sabitleyebilirsiniz isterseniz. Şöyle şu köşeyi şuraya sabitleyeceğim. 2 sıra sık iğne yapmıştım. Astarı birinci sıra sık iğneye dikeceğim. Şu ikinci sırayı da bursumu dikmek için kullanacağım. Bu ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapmakta zorlananlar belki ilham olur diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde bunu sabitledim. Bakıyorum başka var mı önemli. Bunlardan bayağı almak gerekiyor aslında. Çok işe yarıyor. Şunu da şöyle sabitleyeceğim. Bir tane de var. Samandalınız şöyle. Şu orta noktayı da bulup sabitlerseniz astarınızın, bakın, astı şöyle elimle geldiğimde astarım tam
ölçü aslında. Şu şekilde önce astarımı dikeceğim. Daha sonra sizlere burs dikilişini de göstermiş olacağım. Şimdi size küçük bir ayrıntı daha göstermek istiyorum. Çünkü çoğu kişi bu astarı dikemiyor ve ben buna üzülüyorum. Ben de bilen bir kişiden öğrendim bakın. Bunu en köşe noktamdan başlayarak sabitledim. Şimdi kumaşımın önden almıyorum. Şöyle iç kısmına giriyorum kumaşımın. Gizli dikiş deniyor buna. Kumaşıma girdikten sonra arkadaki ikinci sıra sık iğnenin en dibine batıyorum. Şurada burs için sık iğne tepelerini bırakıyorum. Bakın böyle yapınca da hiçbir şekilde ipim gözükmüyor. Bakın kumaşın içine giriyorum. Girip çıkıyorum. Şöyle sıkıştırıp daha sonra kumaştan çıktıktan sonra da arkadaki sık iğnenin alt kısmına şu şekilde bir dikiş kumaştan alıyorum, bir dikiş de sık iğneden alıyorum. Şöyle içinden yürütüyorum ipimi. Çok güzel oluyor bu şekilde. Gerçekten çok profesyonel oluyor hiçbir şekilde ip gözükmeyince. Ben başlarda çok acemiydim bu konuda. Kendimi çok fazla geliştirdim hiçbir eğitim almadan. Sağ olsun bir arkadaşım bazı püf noktaları gösterdi. Şu şekilde bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. Şimdi ben bu astarı tamamen dikip bitiriyorum. Daha sonra bursumuzu da takıp çantamızı komple bitiriyoruz. Şahane bir çanta olacak. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Tamamen tamamlayıp hemen geliyorum. Astarımı bakın böyle güzelce diktikten sonra kusursuz bir astar oldu gerçekten. Şöyle içerisine kopan ipleri de alıyorum. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Böyle tok kumaşlarla astar gerçekten çantaya harika bir form katıyor. Şimdi burada şöyle kameramın açısını düzelteyim. Buradaki önemli ayrıntıdan bahsedecek olursam şu açma kapama üst üste geldiği için bizim buralardan bir miktar bırakmamız gerekiyor dikmeden. Öncelikle ipimi sabitledikten sonra tam orta noktadan sabitledim, gizledim. Milano rafya ile dikiyorum. Yine rafya ipime, kağıt rafya ipime uygun bir tonda Milano rafya seçtim. Kodu da 35 olarak geçiyor. Kağıt rafyama en uygun renk buydu. Milano rafya kopmadığı için de sağlam olduğu için ben onu tercih ettim. Şimdi şu tepelerden git gel yaparak ipimi ortadan başladım. Kenar noktaya götürdüm. Bunu da bakın bunu 5.'ye takmıştım. Burada da şu orta noktayı bırakırsak 1, 2, 3, 4, 5.'den dikmeye başlayacağım. Şöyle ipi, yaklaşık 2 metre kadar ip aldım. Aralarda düğüm istemediğim için. Bunu da şu şekilde içeriden geçirdikten sonra şunu şöyle bir oturtalım önce. Bursumun 5. deliğinden geçtim. Ve ilmeğin de 1, 2, 3, 4, 5 yani ilmek işaretleyicinin olduğu noktaya da 5.'den geçeceğiz şimdi. Şöyle çıkartıp tekrar düzelteceğim. Yanlış yerden geçmişim çünkü. Şu noktadan tekrar dışarı çıkıp 5.'den ayarlayamadım. İpimi şöyle yapacağım. Dış noktayı alıp vallahi bazen çekim yaparken inanın kafam duruyor. Çok özür dileyerek bu noktaları
Şunu şöyle dışarıya çıkarayım. Beşinciden tekrar içeriden gideceğim çünkü. Şu noktayı bir açıdan da çıkmak istemiyorum. 1 2 3 4 şöyle tekrar beşinciden girip bunun da 1 2 3 4 beşinciden tekrar çıktım. Aslında sayılarla işimiz yok ama başlangıçta bu sayılar çok önemli. Şimdi bu beşinciden girdim. Hemen yanına gidiyorum. Sayı kaçıncıya gittiğim önemli değil. Denk gelen yerden girdim. Ama tekrar başlangıç noktasından çıkıp orayı bir sabitlemem gerekiyor. Hemen yanından girdik. Elimin altındaki fazlalıklardan bir kurtulayım. Şimdi yanındakinden girdikten sonra şöyle göstermek istiyorum. Tekrar beşinciyi bulup karşıdan da beşinciden geçip buraya bir sabitleme yapmış oldum. İpim fazlaca uzun olduğu için biraz zorlanıyorum. Bu şekilde. Bundan sonra sadece burada sayılarla işimiz var. Bundan sonra ölçü nereye denk gelirse oraya yapacağız. Şimdi tekrar bakın. Girdiğim noktadan arkaya çıkıyorum. Sık iğnemin başından alıyorum. Daha sonra bir ileri bir geri şeklinde yapacağız. Yani dikilmemiş noktadan, bakın şuradan geçmiştim. Dikilmemiş noktadan çıkmam gerekiyor. Hemen denk gelen noktayı şöyle bulup sayı vermiyorum. İşte ikinciye batın, üçüncüye batın değil. O anda neresi denk geliyorsa. Şimdi bir geriye gidiyorum. Bir ileriden çıkıp bir geriden arkaya içe giriyorum. Şu şekilde bakın. Bakın bu arada açılıp kapanırken o mekanizmayı zorlamasın diye böyle bir yöntem buldum. Şimdi arkadan denk gelen bir ileriye denk gelen noktadan dikiyorum. Çok kolay dikmesi, hiç kafa karıştıracak bir nokta yok. Zaten aynı ölçülerde çalıştıysanız çok rahat dikeceksiniz. Eğer ki şunu da söylemekte fayda var. Çantanız çok büyük oldu. O zaman ne yapacaksınız? Burada bırakacaksınız. Yani şöyle bırakacaksınız. Atıyorum bunun altıncısından yedincisinden batıp yine bunun beşincisinden çıkabilirsiniz. O fazlalığı bu araya ara kıvrıma vermeniz gerekir. Şimdi zaten şöyle yaptığımda bakın. Şöyle kıvırdığımda çantam tam oturuyor. Şöyle de yapayım. Tam oturuyor. Bu şekilde. Devam ediyorum. İçeriden kontrol sağlıyorum. Çünkü sık iğnenin başından da almam gerekiyor. Dediğim gibi eğer ki bursunuzdan büyük oldu çantanız, muhakkak şu kıvrımları daha fazla bırakın. Ama eşit geldiyse rahatlıkla devam edebilirsiniz. Tekrar geri gittim. Ve tekrar şöyle bakıp ve geri gidiyorum. İleri ve geri.
Şimdi bu şekilde şu ilk işaretleyicimi taktığım noktaya kadar bir ileri bir geri şeklinde dikmeye devam ediyorum. Şu köşeye geldiğimde sizlere göstereceğim. Şimdi köşeye doğru geliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşinciyi buradaki beşinciye denk getirmek için bir tık ileriden alıp bunu 1, 2, 3, 4, 5 sonuncuysa şöyle alacağım bunu. Hatta şöyle alacağım. Yani bu tarafa doğru esnettim. Son bir tane kaldı çünkü. Eğer sizin de bir tık geniş geliyorsa bunu ayarlamanız gerekir. Kaydıra kaydıra yapabilirsiniz. Şimdi bakın, normalde denk gelen kısımdan yapıyordum. Son bir tane kaldı. Bu işaretleyicinin olduğu yeri değil. Bunu buradan başladık, pardon. İşaretleyicinin olduğu yeri beşinciye dikiyorum. Ama bunu 2 kere yapacağım. Şu işaretleyicimi artık çıkartabilirim. Daha sonra tekrar bir geri dikiş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir beşincilere tekrardan giriyorum. Şöyle bir daha geri yapıyorum. Bir köşeyi bitirmiş oldum. Yani şu kısım tamamen bitmiş oldu. Şimdi bu işaretleyicileri buradan çıkartıp şu sonuncu işaretleyicim kalıyor. Burada ne yapıyorum? Her bir sık iğneden, şunu önce iyice bir sıkıştırdıktan sonra her bir sık iğneden bir öne bir arkaya şeklinde gidiyorum. İpimi diğer işaretleyicime kadar götürüyorum. Şöyle sık iğne başlarından şu şekilde bir arka bir ön. Tekrardan bakın öne geçiyorum. Şöyle yakın bir. Tekrar geriye geçiyorum. Hiç ip koparmadan bu şekilde ileri geri gidebilirsiniz. Ve bakın 5.'deyim. Yani işaretleyicimin olduğu noktadayım. Hemen buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye şu şekilde girerek burayı da dikiyorum. Şimdi işaretleyicimi burada artık çıkartabilirim. Şimdi şu şekilde yanındakinden alıyorum. Ve tekrar 5. şurası, tekrar 5.'den giriyorum. Yani bu 5.'leri 2 defa batmakta fayda var, esnemesin diye. Ve tekrardan aynı yerden çıktım. Şu kısım istediğim gibi oldu. Kontrol ediyorum. Evet, bakın şuranın böyle açılıp kapanmasına engel olmaması gerekiyor. Ve istediğim gibi de oldu. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Bir sonraki geriden çıktım. Ve bakın geri dönüyorum. İleriden çıkıp geri dönüyorum. Şimdi tekrardan burada yaptığım esnetmeyi, yani normalde tam denk gelene değil de bir tık şu bol kalan kısmı hemen bir tık solundan alarak geçiyorum. İki tarafın eşit olması için. Orada da aynı payı gerdirerek alıyorum. Gevşek bırakarak, pardon.
Yani böyle dokunduğumda tam gelen noktaya değil de tam karşısı bu ya, ben bir sonrakinden alarak burayı biraz esnetiyorum. Köşede kasma olmasın diye. Çünkü burada da aynısını yaptık. Ve burada da yine aynı şekilde yaptık. Şimdi bu şekilde aynı burada yaptığımı burada yapıyorum. Yine bu ortadakini çıkartabiliriz. Sadece şu son noktaya kadar olan kalsın. Yine bu noktaya kadar dikip daha sonra geliyorum. Bunu da bakın beşinciye denk getirip diktim. Daha sonra ipimi gizleyeceğim. Tamamlayıp geleceğim. Şimdi ben her modelin önce demosunu çalışıyorum. Bir yerinde bir sorun var mı diye. Bu yurt dışında var olan bir model. Yani şu model derken sadece bu burs. Bunu Melek Hanım yaptırdı. Bakın şuralara saplar gelecek. Ve yurt dışında böyle bir kapatmada kullanılmış. Bu da bence çok sağlıklı. En azından böyle açılıp kapanmasını engelleyecek. Bir de ben demo çalıştığım için burada rahatlıkla açabileceğiniz bir deri tutma gelecek. Şunu da şöyle çalıştım. Şimdi bizim çalıştığımız modelimiz burada bakın. Bursumuz böyle. İçini ben biraz doldurdum. Daha düzgün dursun diye. Ama buna bu şekilde bir kapatma yapacağız. Çok da güzel olacak. Siz aldığınız zaman muhakkak bu setleri belirtmeniz gerekiyor. İşte sapı alttan sıkılıyor, bu kapatmayı, işte ipi vesaire. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bunu aslında astardan önce yapmak daha mantıklı ama astardan önce yaparsak da şu kapağı takmadan o zaman bunu ayarlamamız zor olacak. Belki en son astar takılabilir bu dikildikten sonra. Öyle bir çözüm olabilir. Bunu ayarlamak size kalmış, tam ortaya ayarlamak gerekiyor. Hemen bunu ben yine Milano rafya ile dikeceğim. Şöyle ipimi bulayım. Tabi bunsuz da kullanabilirsiniz ama bu gerçekten çok güzel bir hava kattı. Ben önce ilk çalıştığımda denedim. Hoşuma gitti. Şimdi bunu kolaylıkla nasıl dikeceğiz? Çok kolay olmayacak. İçinde astar olduğu için dikmek. Bunu önce ortalamak gerekiyor. Ben tam orta noktaya gelecek şekilde bir tık daha acaba kaldırabilir miyim? Evet. Şu noktaya yapacağım ben şimdi. Burada öncelikle bir ipimi gizlemem gerekiyor. Şunu bir derinin altında kalacağı için ipime bir düğüm atacağım. İpime yakında bir Milano renk kullanıyorum. Şöyle 2 düğüm atayım. Zaten derinin altında kalacak. Bu gözükmeyecek. Şimdi tekrar bir kontrol sağlayacağım. İkisinin ara noktasına ve tam çizgiye gelsin istiyorum çünkü. Evet, istediğim noktada şu an bunu bir tık yürüteceğim. Şuradan çıktım. Bunu en son kesmeyi düşünüyorum. Şöyle üstten çıkıp yandan çıkacağım. Size fikir olsun diye gösteriyorum. Bunu zaten siz nasıl kolayınıza gelirse öyle dikersiniz. Tekrar şu alt noktalardan ilk girdiğim yere gidiyorum bakın. Önce bir sık iğneden geçeceğim ve ilk noktaya girdim. Belki burstan sonra astar takmak bu işlemi daha da kolaylaştırabilir ama bu sonradan benim aklıma gelen bir durum. Ben zaten size olabilecek kolaylıkları söylüyorum. Şöyle şu ipin arasından çıkacağım. 2 kez geçmem yeterli olacak. Şimdi şöyle alttan yürüterek bakın ikinci noktaya çıktım. İpim gözükmesin diye. Çok da zor değil bence. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle düzgün olması çok çok önemli benim için. Dediğim gibi siz satın aldığınızda bu deride bir tutma aparatı da olacak. Çünkü açıp kapatmak bir tık zorlayabilir diye Melek Hanım'a o geri dönüşleri yaptık. Bakalım. Zaten mükemmel bir ürün, zaten tek başına en mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi üçüncü
deliğe gidiyorum. Bakın şu şekilde. Hemen bunu da alttan alacağım. En yakın noktadan çıkmak için. Şimdi yine herhangi bir boşluktan çıkıp yine ona en yakın noktadan gizli bir şekilde geçireceğim. Bakın şöyle şu aradan tekrar çıkacağım. Yine alta gideceğim. Tekrar şöyle bir görünmeyen noktadan da derenin üstüne şu alta çıkıp tekrar düğüm atacağım. Bakın şu kalan ipimle tekrar düğüm atıyorum. 2, bir tane daha atayım. İpim zaten ince olduğu için şöyle kaba bir düğüm gözükmüyor zaten. Onu da belirteyim. Şimdi bunu da fıstığın içinden yürüteceğim. Şu şekilde de bunu kesiyorum. Şunu da aynı noktadan yürütüp keseceğim. Şu ipimi biraz hırpaladım. Onu da düzelteyim. Bakın bu şekilde gayet de hoş oldu. Şimdi bunu düzgün bir şekilde ön tarafında, ay aman Allah'ım, bakın ben nasıl bir hata yaptım. Ters dikmişim. Siz sakın bunu yapmayın. Hay Allah, nazar diyelim. Neyse aynı noktaya yine dikeriz. Olur böyle şeyler. Hemen burayı gösterdim zaten. Ben buranın düzgün halini dikip tekrar geleyim isterseniz. Aynı noktaya yine dikeceğim için buradaki deformasyon önemli değil. Bakın şu aşağıda kalacak. Buna siz özen gösterin. Ben hemen burayı dikip diğer tarafta sizlere göstereyim. Şimdi arkayı diktim. Bakın şöyle el alışınca daha çabuk oldu, pratik oldu. Şimdi bunu sıkıştıracak şekilde dikelim. Yani kapağımız açılmasın. Sapımız bir tık ağır. Bunu böyle taktığımız zaman kapağımız açılmasın, böyle dursun. Bu önemli bir nokta. O yüzden bunu böyle sıkıştırıp ondan sonra yerleştirelim. Bakayım. Hemen tam yine şu çizgiye denk geldi. Buraya öncelikle bir yine düğüm atalım. Yine Milano rafya kullanacağım. Şöyle sıkıştırmak istiyorum. Tam şu orta nokta. Buraya bir iki düğüm atacağım. Şimdi bunu buradan çıkarabilirim. Şuraya koyduğum zaman sıkıştırıp takmam gerekiyor. Bunu böyle açarak daha kolay dikebiliriz. Yani en azından doğru duruşu sağlayabiliriz. Şimdi bunu şöyle tam bir deliğe denk getireyim. Şu şekilde dikeceğim bakın. Çok daha basit. Şu şekilde yuvarlaklarından giriyorum. Şunu altına muhakkak bir örgüyü denk getirip alıyorum ki dikişim sağlam olsun. Ve tekrar yine örgümün içinden örgüme zarar vermeyecek şekilde muhakkak. Bu çok önemli. Bir sonraki delikten çıkacağım. Bakın buradan önce bir çıkıp rahat bir yerden girip tekrar üste çıkayım ki örgüm zarar görmesin. Şunu yine şu noktadan bakayım aldım ve girdim. Yine şöyle bir de örgü alacağım. Evet.
Yine bir sonrakinden örgünün altından girdim. Örgüye sabitlemek daha sağlıklı olacaktır. Zaten denk geliyor. Şöyle aldım ve tekrar bakın bir diğer örgüden çıktım. Bunu da içinden girdim. Ve bir sonrakinden yine dışarıya çıktım. Örgüyü de alarak, örgüden de destek alarak daha doğrusu buraya girdim. Ve yine şuradan da dışarıya çıktım. Çok da zorlamadı açıkçası. Gayet de kolay oldu. Son olarak bir daha aynı noktadan gireyim ve kapatacağım. Gayet temiz ve güzel oldu. Şimdi diğer ipimin olduğu yere gidip düğüm atıp bunu alt kısma saklamayı düşünüyorum. Bakın bu şekilde alta düğüm saklıyorum. Şöyle 3 tane atacağım yine ve bunu en yakın örgünün içinden yürütüp keseceğim. Direkt kesmiyorum. Yine en azından düğümü bir tık farklı yere taşımış olayım. Aynı şekilde bunu da farklı bir noktaya taşıyacağım. Harika oldu. Gördüğünüz gibi hemencecik diktik. Şimdi bunu tam da istediğim sıkılıkta oldu. Bu sayede askının ağırlığıyla kapak açılmayacak. Çok güzel oldu. Yani harikulade oldu. Kusursuz oldu. Bu kapak buna o kadar güzel hava kattı ki şimdi çantamın bitmiş halinin ölçüsünü sizlere vermek istiyorum. Şöyle kaba bir ölçü verecek olursam 34 santim. Tabandan bursa kadar da şöyle altta bir tane modelimiz daha var. Onu da göstereyim. 24 santim oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi bunu da şöyle, buna da sap gelecek bu arada. Böyle kalmayacak. Bunun da şöyle tabana kadar 20 santim. Enini vereyim. 32 santim diyebiliriz. 32 santim. Bunu da kenarlarını şöyle yaparsak bu daha büyük aslında. Ben kaba taslak verdim. Bakın açarak 36-37 santim oluyor. Ama ben şöyle toplu bir ölçü vermek istedim size. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Ben muhakkak açıklama kısmına aldığım sayfanın linkini bırakacağım. Instagram'dan Angel Çanta Aksesuar olarak aratarak malzemeleri bulabilirsiniz. Gerçekten malzemelerin kalitesi tartışılmaz güzellikte ve en önemli nokta da Türkiye'de asla bulamazsınız bu ürünleri, yurt dışından getirip yaptırdı Melek Hanım. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.